Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için sahura keyifle yapabileceğiniz hem de çok kısa sürede yapabileceğiniz bir tarif hazırladım. Buyurun başlayalım. Karıştırma kabımıza 3 adet orta boy yumurta alıyoruz. Ardından bir su bardağı, biraz böyle oda ısısında olsa iyidir, yoğurt ekliyoruz. Yine aynı su bardağı ölçüsüyle bir su bardağı da su ekledikten sonra bir Türk fincanı, yani yarım çay bardağı diyebilirim, zeytinyağı ilave ediyoruz. Zeytinyağı yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı olacak şekilde de tuz ekledikten sonra tüm malzemeleri birkaç dakika karıştırıyoruz. Sırada unumuz var. Unumuzu eleyerek ekleyeceğiz. Bu önemli bir püf nokta. 2,5 su bardağı ve bakın bardaklarım tepeli değil. 200 mililitrelik su bardağıyla 2,5 su bardağı olacak şekilde unu eleğime alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı kabartma tozu ekleyip unumu ve kabartma tozumu eleyerek ilave ediyorum. Bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırdıktan sonra tarifimiz neredeyse bitti. İki çeşit peynir görüyorsunuz. Birisi maydanozla harmanlanmış yarım demet maydanozla. Diğeri sade. Her ikisi de 50-60 gram kadar, çok fazla değil. Evet, solda gördüğünüz kaşar peyniri. Onu hamurumuza ekleyeceğiz. Sağdakini istediğiniz herhangi bir peynir türü olarak kullanabilirsiniz. Ben eriyen bir peynir türü tercih ettim. Yağlı kağıt sermiş olduğunuz fırın tepsisinde bir borcamda, küçük boy bir borcamda yapabilirsiniz bu tarifi ama ben bugün silikon bir kalıp kullanmak istedim. Evet, hamur harcımın yarısını zeminine seriyorum kalıbımın. Spatula yardımıyla da ola ki biraz boşluk kalmıştır diye düzeltiyorum. Kek hamurundan biraz daha koyu bir hamurumuz var. Maydanozlu olan peynirimi bu kata bolca yerleştiriyorum. Rendelenmiş kaşar peynirimi işte bu kalan yarım harcımın içine ekleyeceğim. Neden böyle yapıyorsunuz derseniz, bunu üst tabaka olarak kullanacağız böreğimizde ve içine koyduğumuz kaşar peyniri sayesinde üst kat çıtır olacak. Evet, kaşarı hamurla birleştirip karıştırdıktan sonra böreğimin en üst katına güzelce yerleştiriyorum ve yine spatulamla hiç boşluk kalmayacak şekilde üzerini düzeltiyorum. Ramazan'da bu tarifi yaptığım zaman genelde şöyle saat akşam 10-11 gibi yaparım. Hemen sahura hazır olsun diye. Çünkü biraz soğuduktan sonra lezzeti artıyor. Ama ben size birazdan sıcak sıcak servis edeceğim. Evet, üzerine hiçbir şey sürmeden 190 derecede sıcak olan fırınımıza yerleştiriyoruz. Yavaş yavaş içini çeke çeke pişmesi gerekiyor. Evet, hazırlaması belki 10 dakika ama pişme süresini beklememiz gerekiyor. Ve bakın, harika görünüyor. Hem o kadar kolay hem de o kadar lezzetli ki buna benzer tarifler biliyorsunuz kanalımda çok. Sizler de bu tarifleri çok seviyorsunuz diye. Bugün Ramazan için tekrar bu tariflerden birini hazırlamak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Henüz çok sıcakken dilimliyorum. Siz tabii ki vaktiniz varsa biraz bekletebilirsiniz. Dilimleri biraz aralıyorum ki daha çabuk soğusun ve ben de soframa daha çabuk götürebileyim. Evet, bu tariflerin güzel yanı, hemen 10 dakikada hazırladıktan sonra diğer kalan pişme süresinde diğer işlerinizle meşgul olabiliyorsunuz. Yemekle çok uzun vakit geçirmiyorsunuz. Evet, sizler de kendinizi çok fazla yormadan böyle güzel bir sonuç alabileceğiniz bir tarif arıyorsanız bu tarifi güvenle deneyebilirsiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldik. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz tariflerin devamını bekliyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Ve eğer kanalımı takip ediyorsanız lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Tekrar yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.